Herkese Malasya'dan ya da bizim bildiğimiz adıyla Malezya'dan, yani Malayların ülkesinden selamlar dostlar. Şu anda Malakka şehrindeyim. Dünya ticareti için burası son derece önemli bir yer ve inanılmaz tarihi bir şehir. Ama gördüğünüz üzere bu tarihi şehrin merkezinde çok acayip ulaşım araçları var. Ben de bunlardan bir tanesinin içerisindeyim şu anda. Hello Kitty'lisi var bunların, Spider-Man'lisi var ve benim içinde bulunduğum Kromi dedikleri çizgi filmli olan değişik versiyonlu bisiklet taksiler, yani rikşalar var şehrin tarihi merkezinde. İlginç, bu olayı görmüşken dedim ki direkt olarak videoyu buradan başlatayım. Şehrin merkezinde bir sürüşe çıkalım ve çok kısa da olsa bu tarihi merkezi birlikte görelim. Etrafımızda birbirinden ilginç kırmızı renkte yapılar var, kale kalıntıları var ve bir nehrin kıyısındayız şu anda. Bunlara detaylıca videonun ilerleyen kısımlarında değineceğiz. Geçenlere bakar mısınız? What's your name, bro? Shafi. Shafi. You're from Malacca? Malacca, yes. Malacca. Okay. So how long do you do rickshaw? How long are you doing rickshaw? Oh, 10. 10 years. Yeah. Bakın 10 yıldır riksha yapıyormuş abimiz. Riksha deniyor bu olaya. Bunu ben Bangladeş'te de görmüştüm. Tabi orada bu ilkel bir şekilde ulaşım amaçlı yapılıyordu. Japonya'da bunun fayton tarzı ama insan gücüyle çekilen hali vardı. Burada ise bu şekilde bisikletli rikşalar var. Farklı, değişik bir giriş yapıyoruz Malezya'ya. Geçen bölümde Singapur'dan ülkeye giriş yapmıştık. Bu bölümde ise ülkeyi beraber keşfediyoruz artık. Hemen sol tarafımda toplarla birlikte tarihi bir kale kalıntısı görüyorsunuz. Aslında günümüze çok bir şey ulaşmamış. Sadece kalenin girişi kalmış ve bu duvar kalıntıları kalmış. Ancak buranın Malezya tarihindeki yeri aslında çok büyük, çok önemli. Ta 1500'lü yıllara dayanan bir tarihi var buranın. Buralara geleceğiz. Detaylı bir şekilde bu çevreleri keşfedeceğiz birlikte. Şu anda sadece aslında şehrin merkezinden size bir fragman geçiyorum dostlar. İlerleyen dakikalarda bu şehre dair duyduklarınız sizleri gerçekten çok yanıltacak. Bir şehir düşünün ki yüzyıllarca dünyanın en büyük güçleri tarafından, küresel güçler tarafından paylaşılamasın. Her yerinde farklı tarihi kalıntılar, farklı izler olsun. O şehir Malakka. Bu şehrin önemini videoların ilerleyen dakikalarında birlikte detaylı bir şekilde anlayacağız. Bu bölge boyunca her yerde bu şekilde en az 100-150 yıllık olan binaları göreceğiz. Zaman zaman 400-500 yıllık binalar dahi karşımıza çıkacak dostlar. Çünkü Malakka şehri böyle bir şehir. Hemen buradaysa şehrin en kilit noktasını görüyorsunuz. 1753 yılında yapılmış bir kilise ve devasa bir kırmızı meydan. Şöyle bir kendimi aşağı bıraktım ve bu kırmızı meydanı size göstermek istiyorum. Burası Hollanda Meydanı olarak biliniyor. Neden Hollanda Meydanı derseniz, çünkü burası, yani Malakka şehri 180 yıl boyunca Hollanda'nın kontrolünde kalıyor. Büyük güçlerin elinde tutmak için yıllarca savaşlar verdiği, aralarında paylaşmak için uğraştığı bir şehirden bahsediyoruz. Son derece stratejik konumu olan, dünya ticareti için çok önemli olan bir şehirden bahsediyoruz. Burası Malakka şehri dostlar.
yüzyıllarca büyük güçler arasında konumundan dolayı paylaşılamamış bir nokta. Hemen burada İngiltere döneminden kalma bir anıtı görüyorsunuz aslında. Bir çeşme denilebilir herhalde. 1900'lerde yapılmış olması lazım. Pardon, bu arada 1867 tarihini görüyorum burada. 1867 tarihinde bu meydana İngiliz kraliçesinin izini bırakmak için yapılmış olan bir çeşmeyi görüyorsunuz aslında. Bu meydanda etrafta her yerde bu tarihi eserlerle karşılaşacağız. Buraları detaylı bir şekilde gezeceğiz. Finish? Oh, so quick. Okay, let's go. Bakın arkadaş bitirdik diyor. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz burada. Bu tarihi şehir merkezinin altını üstüne getireceğiz. Ancak öncelikle şu çizgi filmlerden fırlamış olan bisikletimizle etrafı keşfetmeye devam etmemiz gerekiyor. Madem böyle değişik bir giriş yaptık, görmeye devam edelim bakalım etrafı. Okay. What is your name? Shafir. 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 My name Furkan. From Turkey. Yeah. Welcome to Malacca. Thank you. Thank you so much. Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Biraz sıkıştırılmış bir şehir turu yapıyorum önden. Şehri biraz göreyim ki anlatırken daha rahat edeyim sizlere. Daha sonrasında daha rahat bir şekilde gezelim buraları. Finish. Aa, bitmiş bu arada. Abi deseydin ya şurada. Tur bitmiş meğerse. Reis, Şafir Reis insan bir söyler ya bitirdik diye. Terima kasih. Yıllar 1300'lerin sonlarını gösteriyor. Bugün Endonezya'nın parçası olan Sumatra Adası taraflarında ufak bir adadan bir prens bu toprakların yolunu tutuyor ve Malakka'da güçlenerek burada bir sultanlık kuruyor. İlk defa Malakka'da kurulan bir devlet ortaya çıkıyor. Malakka Sultanlığı. Ardından ilerleyen yıllarda 1411 yılında burası Müslüman bir sultanlık haline alıyor. Araplarla artan ticaret sayesinde İslam bu topraklarda yayılmaya başlıyor ve halk bir anda Müslümanlaşıyor. Hemen burada Malakka Boğazı'na doğru giden Malakka Nehri'ni görüyorsunuz. Şehri adeta ortadan ikiye bölüyor. Hatta bu şekilde şehrin içerisinde tekne turları dahi yapabiliyorsunuz. Buradan baktığınız zaman muhteşem bir manzarası var buranın. Restoranlar, kafeler komple bu nehrin etrafında sıralanıyorlar aslında. Bugün bu kadar turistik, rengarenk bir yer olan bu nehir zamanında aslında ülkenin kaderini belirleyen unsurlardan bir tanesi olmuş. Şöyle Çinli bir kafilenin yanından kendimizi bu nehrin kenarına atalım. Malakka'da Malakka Sultanlığı'nın kurulmasının ardından buranın ticaret hacmi giderek büyüyor. Hemen şu an haritayı açıp olduğum şehrin haritadaki konumuna bakarsanız buranın aslında dünya ticareti açısından ne kadar önemli bir yer olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. O dönemde de değişen pek bir şey olmamış aslında. Hatta o dönemde burası dünya ticareti için daha da kritik bir yer olmuş. Malakka Sultanlığı'nın kurulmasının ardından giderek aslında burası liman ticaretinin yoğunlaştığı bir şehre dönüşmüş. Çinliler gelmiş, Araplar gelmiş, Müslümanlık yayılmış ve daha nicesi. Ancak tabii ki bu kadar ticaretin döndüğü, paranın döndüğü bir yer başıboş bırakılmamış ve dünyanın büyük güçleri, o videonun başında bahsetmiş olduğum büyük güçler gelmiş buraya. İlk olarak Portekizliler geliyor. Ardından Hollandalılar, ardındansa İngilizler geliyor. Arada bir Japon işgaline uğruyor. Birçok büyük devlet buraya sahip olmak için aslında savaşıyor. Olan tabii ki buranın halkına oluyor. Aslında bu videoyu Malakka Boğazı'nın kenarından başlatmayı planlıyordum. Ancak tarihi şehir merkezinden Malakka Boğazı'nın kenarına gitmesi gerçekten çok zormuş. Dedim ki ben de nehrin kenarından başlatayım. Bugün şehrin ortasından geçen bu nehirde tekne turları yapıldığını görebiliyorsunuz. Tarihte ise
buradan baharat tekneleri, ticaret tekneleri geçiyordu. Ticaret gemileri için aslında bir rotaydı. Düşünebiliyor musunuz? Denizin kenarında bir liman şehriniz var ve nehir aracılığıyla getirdiğiniz malları rahatlıkla şehrin içerisine kadar, merkezine kadar taşıyabiliyorsunuz. Bugün dahi dünyadaki deniz ticaretinin %30'unun yapıldığı, ham petrolün ise %25'inin geçtiği bir boğazdan bahsediyoruz. Malakka Boğazı. Aslında bu söylediklerim bence buranın önemini çok net bir şekilde anlatıyor ve buranın tarihine dair çok büyük ipuçları veriyor bizim için. Nehrin kenarından buradan dilerseniz yürümeye devam edebiliyorsunuz ve şehrin derinlerine doğru ilerleyebiliyorsunuz. Bir fotoğraf çekilme yarışı var şu anda burada. Şöyle kendimi bir aşağıya atacağım. Evet, Malakka şehrinin önemi buydu. Hikayesi de kısaca buydu aslında. Bugünse şehrin en turistik, en güzel yeri olan Malakka Nehri'nin kenarı böyle bir yer. Çok yaratıcı bir ismi oldu, söylenemez bu nehrin. Ama kesinlikle fazlasıyla yaratıcı bir yapısı var. Ufak bir kanal gibi, Venedik gibi şehrin ortasından geçiyor. Ve dilediğiniz şekilde isterseniz yürüyerek, isterseniz benim bindiğim bisiklet taksilerle, isterseniz de hemen ellerimizde gelen ufak tekne turlarıyla burayı keşfedebiliyorsunuz. Şöyle geçen meşhur tekneleri de size göstermiş olayım. İnsanlar da bize el sallıyor. Malezya'da her eyaletin kendi bayrağı var. Bu teknelerin arkasında da bu eyaletin, yani Malakka eyaletinin bayrağını görebilirsiniz. Malezya bayrağının haricinde gittiğiniz her eyalette o eyaletlerin kendi bayrağını da görmeniz mümkün Malezya'da. Şehri keşfetmeye devam edeceğiz. Tarihine değinmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Eğer ki tropikal bir ülkedeyseniz sıcak hava bazen çok fazla bunaltıcı olabiliyor. Bakın burada bütün bir karpuzu içecek olarak satıyorlar. Ortasına oyuyor gördüğünüz gibi. Bir dilimi çıkartıyor ve içini blenderla bu şekilde içeceğe çeviriyor. Ve sonrasında içecek olarak bunu size veriyorlar. Hey, how are you? Türkiye. Turkey. You're from Malaysia? India. India. Ah. Okay, nice to meet you. What's your name? Muhammad. Muhammed. Furkan. Okay, have a good day. Malezya'nın milli içeceği diyebilirim bunun için. Ama hello. Okay, thank you. İnsanlar gördüğünüz gibi gayet sıcakkanlı, gayet iyiler. Malezya'nın milli içeceği diyebilirim bu karpuz için. Ancak bir kişi için çok fazla. O yüzden biz bir yerden kokonat bulalım diyorum. Bir Hindistan cevizi suyumuzu alalım, kendimize yiyelim. Biliyorsunuz tropikal ülkeye adım atınca içmeden güne başlayamıyorum maalesef ki. Ama Hindistan cevizi suyu bulabilecek miyiz? Bundan çok emin değilim. Ve arkadaşlar ben kokonatıma kavuştum. Aşıklar olarak birbirine kavuştuk. Şöyle bir açalım tepeden. Bayağı böyle dışını falan temizlemişler. Turistik bir yerde olduğunuzu belli ediyor yani. Zaten turist tarifesi. Bir tanesi 2 dolar şunun. Döktüm bu arada. Yarım dolara gitti. Of. Çok iyi arkadaşlar. Çok çok iyi. Yani şunu ne kadar sevdiğimi anlatamam sıcak havalarda. Bu arada az önce o karpuz açan arkadaşlardan aldım bunu. Dedi ki o karpuz açan arkadaş, senin videolarını izliyorlar. Kanalında çok fazla video var. Çok fazla izlenen video da var ama izleyenlerin %80'i abone olmuyor. Abone olmayınca da YouTube seni öne çıkartmıyor. Bu sefer de yeni videoların izlenmeyebiliyor. Bildirim gitmeyebiliyor. Dedi ki videoları beğensinler, abone olsunlar, yorum yapsınlar.
Mesajı aldınız bence. Ben burada nehrin kenarında Malakka şehrinde kokonatımı içerken siz de o sırada videoya bir beğeni basın dostlar. Bir de abone olursak çok sevinirim. Biraz serinlediğimize göre birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, kanala abone olup videoyu beğendiğinize göre kaldığımız yerden Malakka'yı keşfetmeye devam ediyoruz dostlar. Yıllar 1511'i gösterirken Portekizliler Malakka'ya geliyor ve burayı bir sömürgesi haline getiriyorlar. Portekizliler uzun yıllar boyunca burada kalıyor ve gelir gelmez yaptıkları ilk şeylerden bir tanesi bu kale. 1512 yılında bu kaleyi yapıyorlar. Bugün sadece bu kısmını görüyorsunuz buranın ve işlemelerinin ne kadar eski olduğuna dikkat edebilirsiniz. Normalde o dönemde komple bu şehri surlarla çevirmişler ve o surlardan bir tanesi bu kale girişiymiş aslında. Komple bu şehrin etrafını tıpkı zamanında İstanbul'da yani Konstantinopolis'te olduğu gibi şehrin girişini tamamen surlarla kaplıyorlar. Bir zamanlar tüm o gezmiş olduğumuz şehir merkezi bu kale kapısından başlayan devasa duvarlarla, surlarla kapatılmıştı aslında buranın güvenliğini sağlamak amacıyla. Ancak aradan geçen 130 yılın ardından Portekizliler de buraya veda etmek zorunda kaldı. Bu surlar dahi şehri elinde tutmalarına müsaade etmedi. Elinde tutmalarına yetmedi. Tıpkı zamanında İstanbul'da olduğu gibi surlar burada da aslında uzun vadede pek de bir işe yaramadı. Ve şehrin hakimiyetini 1600'lü yıllarda Hollandalılara kaybettiler. İlk gittiğimiz Kırmızı Meydan'ı hatırlıyorsunuz. Hollandalılar tarafından yapıldığını ve bugün halen daha oraya Hollanda Meydanı dendiğini anlatmıştım. Bunun sebebi de bu aslında. Hollandalılar bakıyorlar ki çok büyük bir ticaret hacmi var burada. Neden bunu Portekiz'e yedirelim diyorlar ve buraya ele geçiriyorlar. Bu arada zamanında uğruna savaşlar verilen şehir bugün böyle rengarenk bir yere dönüşmüş. Afomosa Kalesi de böyle bir yerde dostlar. 1512 yılında yapılmış bir kale kapısı, daha doğrusu kaleden ziyade. Çünkü bugün kaleye dair pek de bir iz kalmamış. Öyle bir yer ki Malakka, şehrin merkezini gezerken son 500-600 yıllık tarihi hızlandırılmış bir şekilde yaşıyorsunuz resmen. Modern kültürle beraber o tarihi kültürü de net bir şekilde her yerde görüyorsunuz. Bu neymiş ya böyle? Pikachu'lar mı dersiniz, Hello Kitty'ler mi dersiniz? Çok iyi ulaşım araçları. Şimdi ise sizleri zamanında burada yer alan Malakka Sultanlığı tarafından inşa edilmiş bir kaleye getirdim dostlar. Zamanında burada yer alan Malakka Sultanlığı tarafından buraya bir kale yapılıyor. Ta 15. yüzyılda. Ancak burayı 1511'de Portekizler ele geçirdikten sonra bu kaleyi yıkıyorlar ve yerine yeni bir kale inşa ediyorlar. Çünkü konumu görüyorsunuz. Tüm şehir ayaklarınızın altında ve şehrin girişini kontrol edebiliyorsunuz. Hikayemiz bununla bitmiyor. Hemen ardından buraya Hollandalılar gelince onlar da bu kalenin yapısını değiştiriyorlar ve son olarak 1800'lerde İngilizler buraya gelince bu kaleyi tamamen yıkıyorlar. Ve en son olarak Malezya hükümeti 2008 yılında olması lazım, bu kalenin orijinal yerini buluyor ve tekrardan buraya bu kaleyi inşa ediyor.
Zamanında aslında şehrin güvenliğini sağlayan, buraya kondurulmuş 1,4 kilometrelik alanı kaplayan devasa bir kale varken, bugünse burada şehrin manzarasını izleyebileceğiniz güzel bir manzara seyir terası var aslında. Malakka sürprizlerle dolu, tarihle dolu bir şehir gerçekten. Gezerken etkilenmemek elde dahi değil. Aşırı sıcak. Yanıyorum. Sırılsıklam olmaya başladım. Ama bir yandan da gerçekten keşfetmekten fazlasıyla keyif alıyorum şu anda. Bakın, o zamanında burada yer alan orijinal kalenin kalıntıları da burada altımızda yer almakta şu anda. Hemen karşımızda da Malakka bayrağını görüyorsunuz. Evet, başladığımız noktaya, şehrin sembolü olan Hollanda Meydanı'na ya da bir diğer adıyla Kırmızı Meydan'a dönüş yaptık. Burada çok kısa bir yürüyüşle, 10 dakikalık bir yürüyüşle az önce söylediğim gibi şehrin son 500-600 yıllık tarihine tanıklık edebiliyorsunuz. Etrafımızda gözüken binalar her ne kadar birbirinin kopyası gibi gözükse de aslında yüzyıllar içerisinde inşa edilmiş, birbirinden 200-300 yıl sonra inşa edilmiş binalar. Karşımda görmüş olduğunuz kilise 1753 yılında Hollandalılar tarafından misyonerlik faaliyetleri çerçevesinde aslında buraya inşa ediliyor. Müslüman halkı Hristiyanlaştırmayı, Hristiyanlığı yaymayı ve burayı daha kolay bir şekilde kontrol etmeyi amaçlıyorlar tabii ki. Hemense burada bir sanat galerisi yer almakta. Buysa 1931 yılında inşa ediliyor. Sanat galerisinin etrafındaysa rikşa abilerimizi görüyorsunuz. Bu noktaysa Kraliçe Victoria'nın anısına 1904 yılında inşa ediliyor. Victoria Regina 1837-1901 tarihleri yazıyor üzerinde. Kraliçe Victoria anısına inşa edilmiş bir çeşme. Videonun başında burayı gördüğümde bu yazıyı görmemiştim. Aslında gelen her medeniyet, gelen her sömürgeci güç bu meydanda bir hatıra bırakmış. Şehrin buradaki tarihi merkezinde bir hatıra bırakmış ve günümüze kadar bu hatıraları uzanmış. Bu bina ne zaman inşa edildi tam olarak bilmiyorum. Ama üzerinde 1941 ve 45 tarihleri var. Eğer ki hafızam beni yanıltmıyorsa bu tarihlerde ise burası 2. Dünya Savaşı dönemi Japonya'nın kontrolüne geçmişti aslında. Evet, bu manzara seyir terasına çıktım şu anda. Bu balkondan tarihi şehir merkezini, Kırmızı Meydanı tüm detaylarıyla görebiliyorsunuz. Öyle ki Malakka Nehri dahi gözüküyor. Zamanında bu binanın hangi amaçla inşa edildiğini gerçekten şu anda bilmiyorum. Çevremizde o kadar çok bina var ki hangisinin hangi amaçla yapıldığını bazen göremiyor, anlayamıyor olabilirsiniz. Ancak tahminim o ki zamanında bir hükümet binası olarak bu buraya konuşlandırılmış ve halkı selamlayacağınız bir balkon inşa edilmiş resmen buraya. Baktığınız zaman şehrin o tarihi dokusuyla özleşmiş ve tüm bu şehri izleyebileceğiniz mükemmel bir nokta. Bugün Malezya bayrağı ile birlikte buranın sembolü olmuş. Hemen burada Malezya bayrağı yıldızıyla, hilaliyle dalgalanırken hemen sol tarafındaysa bu şehrin bayrağı, bu eyaletin bayrağı bu şekilde dalgalanmakta. Muhteşem bir manzara var. Ama siz olun, buraya çok fazla güneşli bir havada çıkmayın. Başınıza güneş geçebilir. Malakka şehri çok güzel, baş döndüren bir şehir ama sıcağıyla da buranın başınızı döndürebileceğini unutmayın. Şu anda gerçekten sıcaktan bayılmak üzereyim. İnanılmaz bir hava sıcaklığı ve güneş var bugün.
Şöyle kendimi biraz kenara doğru atayım ve fotoğraf çeken insanlara yerimi bırakayım ben. Siz burada videoyu beğenirken ben kaldığım yerden tarihi şehrin sokaklarını keşfetmeye devam edeyim dostlar. Evet, tekrardan aşağı indik ve Malakka'nın sokaklarına karışmaya başladık dostlar. Görmüş olduğunuz gibi etraftaki tüm binalar aslında o görmüş olduğumuz kırmızı kilise ve sanat galerisinin renginde yapılmış ve tüm mimari aslında buraya uygun bir şekilde yapılmış. Farklı renkte bina şehrin merkezinde bugün halen daha göremiyorsunuz. O şehrin tarihi dokusunu korumak için ellerinden geleni yapmışlar. Tabi arada tek tük böyle kazalar da olmuş diyelim. Överken ölçüyü de kaçırmayalım çok. İlginç bir yer Malezya. İlginç bir ülke. Şu ana kadar her geldiğimde Kuala Lumpur'a uğramıştım. Bu benim 4. gelişim falan olması lazım yani. Ben de unuttum artık ama ilk üçünde çok gezemedim. İlk geldiğimde birkaç gün kaldım. İkincisinde aktarma yaptım. Üçüncüsünde çok durmadım falan ama bu sefer artık sonunda ülkeyi boylu boyunca geziyoruz aslında. Bakın bir antikacı gözüme çarptı. Bu rikşaların, bisikletlerin ilk halini görüyorsunuz belki de burada. Zamanında belki de bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce insanlar bu şekilde rikşa yapıyorlarmış burada. Bugünse bu tamamen turistik bir şeye çevrilmiş. Bu arada hemen burada 1849 yılında yapılmış bir başka kilise yer almakta. Aslında buraya gelen güçler bayağı bir çaba sarf etmişler. Hristiyanlığın yayılması maksadıyla anladığım kadarıyla. Kilise biraz yana batık şekilde duruyor. Tahminim o ki nehir yatağına yapıldığından ötürü zamanla beraber bu kilise sağ tarafa doğru batmaya başlamış. Bugün baktığınız zaman çıplak gözle dahi kilisenin bir tarafa doğru batık olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Saint Francis Xavier Kilisesi olarak geçiyormuş burası. Zamanında Fransız bir rahip tarafından inşa edilmiş bir Katolik kilisesiymiş burası. İçerinin diğer kiliselere göre çok daha aydınlık olduğunu, daha farklı bir havası olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden zaten gördüğünüz gibi açık renkleri tercih etmişler. Aslında Akdeniz mimarisini andırdığında görebilirsiniz yani biraz olsun. Hemen kilisenin yanında da şöyle bir duvar grafitisi gözüme çarptı. Grafitileriyle çok meşhur bir şehir burası ve Malezya'nın Penang şehri de aynı zamanda grafitileriyle bilinen meşhur şehirlerden bir tanesi. İlk gittiğimiz Johor Bahru şehrinde de yine grafitilerle dolu bir sokak vardı. Sokak sanatıyla çok özleşmiş bir ülke Malezya. Bu ülkenin dört bir yanına yayılmış tarihi binaları ya da günümüzde kötü durumda olan binaları hep bu şekilde değerlendirmişler ve ortaya güzel, farklı, turistik şehirler çıkarmışlar. Zekice. Bu arada bakın, masa sandalye atmışlar buraya. Son derece basit ama güzel bir dekorasyonla nehrin kenarında restoranlar açmışlar. Lüks yok ama zeka var, dekorasyon var. Öyle söyleyeyim burada. Evet, bir başka restoranın arasından atalım kendimizi tekrardan kıyıya. Az önce ziyaret etmiş olduğumuz noktanın tam karşısındayız. Nehrin karşı yakasına geldik aslında. Burada meşhur bir sanat sokağı var. Binaların dışını bu şekilde sanat eserleriyle, duvar boyalarıyla kaplamışlar. Hatta meşhur bir firma, galiba Malezya firması bu, buraya reklam dahi vermiş. Belli ki burayı kendi boyalarıyla kaplattırmışlar ve firmalarının da reklamını yapıyorlar. Gördüğüm en zekice reklamlardan bir tanesi olabilir. Bakın, turistler sokak boyunca fotoğraf çekiliyorlar. Özellikle hava güzel olduğunda insanlar sonuna kadar bu sokağın ve bu tarz sokakların tadını çıkartıyorlar. Bu arada bu sokak
Çinliler için de son derece önemli bir sokakmış. Aslında bugün Malezya'daki Çin nüfusunun temellerinin atıldığı noktalardan bir tanesi burası. Bu sokaktan ziyade Malakka şehri zamanında burası bir ticaret merkezi haline alınca Çinliler de buraya akın akın gelmeye başlıyorlar. Ve buraya gelen o ilk Çinlilerden bir tanesinin aslında bir statüsünü, sembolünü de bu sokağa bırakmışlar. Ve bugün Çin hükümeti de bu sokağa fazlasıyla sahip çıkıyor. Çin'de hükümet için çalışan konsoloslar ya da Çin'de önemli pozisyonda olan insanlar bu ağaçları Malezya'ya hediye etmişler. Ve sokak boyunca her yerde bu ağaçlardan görüyorsunuz. Bakın hemen burada 1405 yılında Malakka'ya gelmiş olan Çinli bir amiralin anıtını görüyorsunuz aslında. Çinlilerin buradaki tarihi 1405 yılına kadar uzanıyormuş. Aslında Malezya'daki Çin nüfusunun temelleri ta 1405 yılında bu amiralin buraya gelmesiyle atılmış. Nehrin kenarında farklı bir sokak burası. Evler biraz daha bakımsız, biraz daha eski. Malayların hayatını görüyorsunuz aslında burada. Onların yaşadığı evleri görüyorsunuz. Her ne kadar çoğu bugün kafeteryaya çevrilmiş olsa da bakın galiba elma kurutuyorlar burada. Sessiz, sakin, insanların kendi halinde olduğu, hafif de meşhur olmaya başlamış bir sokak aslında. Bakın Çinli nüfusun yaşadığı bölge olduğundan şu anda bulunduğumuz yer, Çince yazıları görmeye başladık ve Çin süslemelerini de etrafta görmeye başladık artık. Özellikle nehrin bu yakasında ciddi bir Çinli nüfusu var ve bu sokağa ileriye doğru yürümeye devam ederseniz de Little India'ya, yani Küçük Hindistan'a kadar gidebilirsiniz. Biz Hindistan yerine Çin'i seçelim şimdilik. Çünkü Hindistan bayağı uzakta. Bakın burada yer alan bir Taoizm tapınağı zannedersem. İnsanlar tütsülerini yakmışlar. İçeride Taoizmin farklı tanrılarını görüyorsunuz. Şu anda kapıları kapalı ama buradaki Çinlilerin sembollerinden olan bir tapınak. Çinlilerin yoğun bir şekilde yaşadığı başka bir sokağa geldim şimdi. Bu sokak bana Guatemala'yı hatırlattı biraz. Antigua şehrini hatırlattı. Orada da binalar böyle alçaktı ve genelde İspanya döneminden kalma binalar vardı. Tarihi, rengarenk, birbirinden farklı ama birbirini böyle tamamlayan binalar her yerdeydi. Burada da biraz öyle. Yine bir başka tapınak var zannedersem burada. 350 yıllık bir Çin tapınağıymış burası. Ne kadar bakımlı olduğunu süslemelerden anlayabilirsiniz. Şöyle göstermeye çalışacağım sessizce. Burası insanların dua ettiği nokta zannedersem. Yalnız bir şey gözüme çarptı ki tapınağın arkası restoranmış. Hello. Bakar mısınız? Bayağı restoran yani. Çin tapınağının devamına bugün kafeterya, restoran açmışlar. Hatta ikinci katı bile çıkmışlar. Bu tapınağı koruyarak arkasındaki alanı değerlendirmişler bu şekilde. Dilerseniz şu kıyafetlerle, bizdeki o padişah kıyafeti gibi kıyafetlerle fotoğraf çekilebiliyorsunuz burada. Evet. İlginç bir tercih. 350 yıllık bir tapınak restorana dönmüş. Daha önce kiliseleri restorana çevirdiklerini görmüştüm. En son galiba Güney Afrika'da bu olay karşıma çıkmıştı. Ki gerçekten koyu Hristiyanların da yaşadığı bir ülke. Ancak buna rağmen bir kilisenin içerisinin kafeye çevrildiğini görmüştüm. Avrupa'da bunun örnekleri var ama burada hiç karşıma çıkmamıştı. İlginç. Beklemiyordum açıkçası böyle bir şeyle karşılaşmayı Malezya'da. Bu arada
100 metre dahi gelmedim. Hemen burada bir başka Çin tapınağı mevcut. Gerçekten Chinatown'da, yani Çinlilerin mahallesinde olduğunuzu sonuna kadar hissediyorsunuz bu bölgede. Ve şu gelmiş olduğum sokağa bakar mısınız dostlar? Çin süslemeleri her yerde. Akşamları bu sokakta devasa bir pazar kuruluyor. Night market diyorlar burada, yani gece pazarı. Boylu boyunca bu daracık sokakta uzanıyor. Aklınıza gelebilecek her şey satılıyor. Night market olayı özellikle Tayvan'da vardı. Yani her yerde, ne bileyim başkentte bile her yerde night marketler çıkıyordu karşınıza. Büyük ihtimalle Çin kültürüdür. Bu arada birkaç adım attım ki bir başka tapınak daha çıktı karşıma, bakın. Yine farklı bir Çin tapınağı. Büyük ihtimalle Taoizm tapınağı. Chinatown'a geldiğinizi anlamanın en kolay yolu şu görmüş olduğunuz lambalar oluyor genelde. Bu Çin süslemelerini, lambalarını görüyorsanız Chinatown'a geldiniz demektir. Daha önce bahsetmiştim, ciddi bir Çinli nüfus var Malezya'da. Bu yüzden gittiğiniz her şehirde hem Çinli turistleri hem de yerleşik yaşayan Çinli Malezyalıları görebiliyorsunuz. Chinatown'da yürürken bir cami gözüme çarptı ama baktım ki bu cami çok farklı gözüküyor. Yani cami gibi değil, Çin tapınağı gibi mi desem, böyle Tibet'ten çıkan tapınaklar gibi mi desem bilemedim. Dedim burası niye böyle? Biraz araştırdım dostlar. Bu görmüş olduğunuz cami 1748 yılında Hintli Müslüman bir tüccar tarafından inşa ettiriliyor. Ve ardından kısa bir süre sonra da aslına uygun bir şekilde yenileniyor. Bu caminin böyle gözükmesinin belli başlı sebepleri varmış. Kısaca açıklamak gerekirse zamanında burada yaşayan Hintlileri, Çinlileri ve Malayları, daha doğrusu onların Müslümanlarını etkilemek amacıyla, onlarla bir kültür alışverişinde bulunmak amacıyla yapılmış bu cami. Demişler ki biz Malezya'yız, çok uluslu bir ülkeyiz ve yapacağımız cami de bu ülkedeki ulusları temsil etsin. Her kültürden bir şey ekleyelim ve ortaya güzel, farklı bir mimari çıkartalım. Buradaki Çinli Müslümanlardan da etkilenmişler, Hintli Müslümanlardan da, Malezyalılardan da ve ortaya Doğu ile Batı karışımı farklı bir cami çıkartmışlar aslında. Şimdi şuradan caminin avlusuna girdim ben dostlar. Zamanında Çinli Müslümanların yapmış olduğu birkaç cami görmüştüm. Hue bölgesinden gelen Müslümanlar var. Çin'den, özellikle Orta Asya'ya, ve onların camileri Çin mimarisine göre yapılıyor. Biraz onları da andırıyor. Şimdi şortla girmeyin diye yazmışlar. Ben de hava sıcak olduğundan şortla gelmiştim. O yüzden içerisine şimdilik girmeyeceğim. Bir örtü, bir şey bulabilirsem, görebilirsem eğer ki içeriği de göstermeye çalışacağım size. Şöyle bir gidelim. Avluyu görelim beraber. Bakın caminin avlusunda şöyle bir alan yapmışlar. Ve burada da sülahiler var. Zannedersem bu su temiz su ve herhalde bu suyla abdest alıyorlar. Tam bilmiyorum. Çok ilginç geldi gözüme. O yüzden şöyle bir göstermek istedim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir örtü sardım ben üzerime mecburen. Yani kısa pantolonla gelince yapacak bir şey yoktu. Ufaktan yavaşça böyle sessizce size göstereyim bu alanı. İbadet eden kimse yok şu anda ama etrafta birkaç insan var buraya göz kulak olan. Ve galiba dua dinliyorlar. Rahatsızlık vermeyeyim çok fazla. Kabe'nin fotoğrafını koymuşlar. Ve içerisi farklı süslemelerle gerçekten özel gözüküyor. Pek bizim görmeye alışık olduğumuz tarzda bir cami değil. Tabii ki halı, kıble vesaire bunlar aynı ama ufak farklılıklar da var. Evet, şimdi şunu ben çıkartıp yerine asayım tekrardan.
Kaldığımız yerden devam edelim bakalım. Evet, hayatımda görmüş olduğum en ilginç camilerden bir tanesiydi diyebilirim herhalde. Pek alışık olmadığımız mimaride yapılmış ve buradaki tüm ulusları temsil eden o doğu ile batının karışımını görmüş olduğunuz enteresan bir cami. Cami olduğundan emin olamadım en başta. Haritalardan bakınca ancak emin olabildim. Bu arada adı da bu dostlar Kampung Klink Camisi. Umarım doğru söylemişimdir. Yalan Tukang Emas sokağındaymış. Yalan sokağına böyle bir cami yapmışlar. Bu da ayrıyeten ilginç. Hep söylüyorum, çok uluslu, çok kültürlü ülkeleri gerçekten seviyorum. Bakın, 100 metre dahi olmadı. Çok az bir şey ilerledim ve devasa bir tapınak kompleksi daha çıktı karşıma. Şu bina da tapınağın bir parçası. Burada bir tapınak var. Hemen dönüyorum. Burada bir başka tapınak. Ve ileride yine bir başka tapınak. Hello. Şöyle bir ufaktan burayı da göstermeye çalışacağım size. Farklı bir mimaride yine bir başka Çin tapınağı. İnsanlar neye inanırlarsa inansınlar, Malezya'da gerçekten özgürce bunu yaşayabiliyorlar. Bunun örneğini çok net bir şekilde bu videoda birlikte görmüş olduk aslında. Bir tarafta Müslümanlar, bir tarafta Hristiyanlar, bir tarafta Hindular, bir tarafta Budistler, Taoistler. Hangi dini ararsanız var bu ülkede aslında. Bu tarz ülkeler bence çok ilginç yerler. İnsanların bu kadar birbirine saygı duyması, sorun çıkmaması ve bir arada da kendi kültürlerini, kendi dinlerini, inançlarını yaşayabilmeleri muazzam bir şey. Birçok ülkede maalesef ki bu yok. Bunun örneğini göremiyoruz. Ama Malezya bunu sonuna kadar görebileceğiniz dünya üstündeki ender ülkelerden bir tanesi. Belki de geçmişte sömürgecilikten dolayı ve birçok farklı ülkenin burayı ele geçirmesinden dolayı çok acı çektikleri için bugün tek bir çatı altında rahat yaşayabiliyor bu insanlar. Takdir ediyorum açıkçası. Evet, bayağı bir gezdik, yorulduk. Dedim geçeyim bir yerde gölgeye oturayım ama biraz fazla ilginç bir gölgelik bulmuşum. Ben galiba bu rikşaları çok sevdim. Çin usulü bir rikşa buldum dostlar. Oturdum böyle, dinleniyorum biraz. Hemen karşımda tapınak gibi bir şey yapmışlar. Son ses müzikle insanlar geçiyor ve Çin yeni yılını sembolize eden at heykelini koymuşlar buraya. Çünkü at yılına giriyoruz şu anda. Rolden çıkayım ben de. Şöyle bir rikşaya oturdum az önce. Göstereyim bunu detaylıca. Belli ki bunlar bayağı yaygınmış burada. Hello. Evet. Şöyle bir içeriye atayım kendimi. Güzel bir dekorasyon yapmışlar bakın. Çin kültürünü sembolize eden bir yer. Madem dedim Çin mahallesini geziyoruz, böyle bir yere oturalım. Buranın eski fotoğraflarını da bırakmışlar bu arada. Bu şekilde görebilirsiniz. Müzik sesinden dolayı maalesef ki içeri geçemiyorum. İçerisi de çok güzel aslında ama oraya geçemeyeceğim. Normalde Portekizlerin döneminden kalma bir tatlı olan yumurta tartı deneyecektim. Thank you, şişe. Yalnız bir kahve geldi. Kapkara kahveye bakar mısın? Zift gibi arkadaşlar. Bahtımdan daha kara olabilir bu kahve herhalde. Oo. Mis gibi Nescafe. Baya Nescafe yani. Soğuk iyi geldi ama böyle bir mekandan daha fazlasını beklerdim.
Az önce dediğim gibi Portekizlerden kalma ek tart var. Ondan alacaktım ama siparişi verdik. Tam geçtim video çekerken adam geldi, demesin mi? Bitirdik. Abi dedim nasıl olur ya, daha saat kaç? Yok dedi, bitti. Dedim iş yapmaz burası, batarsınız siz. Dedim sadece kahve yeter. Sadece kahveyle devam arkadaşlar. Bir kendime geleyim ben burada. Sonrasında gidip düzgün bir şeyler yemek istiyorum. Güzel bir yemek yiyelim istiyorum. Biraz fiyatlardan da bahsederiz. Ona da değinmiş olurum. Şu kahve bu arada 1 dolardan biraz daha fazla. 1 dolar 30 cent falan yapıyor zannedersem. 5.80 ringitti galiba. Tam göremiyorum burada da. Afiyet olsun bana. Tam şu sokakta ilerliyordum. Bir anda bir pastane gördüm. Tam o dediğim tatlıdan satıyorlar. Portekiz egg tart. Portekiz'in meşhur tatlısı dostlar. Az önce olduğum yerde alamadım. Şimdi buldum sonunda ve aldım. Bir yerde kamerayı sabitleyip deneyeceğim. Beraber bir tadına bakarız şimdi şunun. Galiba oldu. Kamerayı netledim. Bu arada da sıcakmış. Sıcak sıcak. Şu ambalajını bir açalım. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bu Portekiz'in meşhur tatlısı, defalarca söyledim ama adından da anlaşıldığı üzere yumurtayla yapılan bir tart. Ben bundan Hong Kong'da çok fazla yemiştim ve gezerken de birçok ülkede karşıma çıktı. Nata deniyor buna. Bir tadına bakayım. Millet bana gidiyor geçerken. Her tarafa uçuştu var ya bu. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bayağı iyi. Bunun artık çikolatalısını böğürtlenlisine falan da yapıyorlar. Ben çok seviyorum açıkçası. Nerede bulursam bulayım mutlaka deniyorum. Bayağı iyi. Bizim damak tadımıza uygun, tatlı, kremalı bir şey böyle. Bir gün yolunuz düşerse, her tarafım bu arada kırıntı oldu. Bir gün yolunuz düşerse buralara mutlaka deneyin derim. Daha güzel yapan yerler de vardır kesin. Ama nerede bulsanız deneyebilirsiniz. Çünkü çok da kötü yapmayı becerebilecekleri bir şey değil yani bu. Evet, şimdi şöyle kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ağzımı burnumu kırıntı yaptığıma göre devam edelim dostlar. Bir kendime geldim. Bir kahve. Yanında bir de ufak bir tatlı. Gerçekten diriltti beni. Siz olun. Eğer ki buraya yağmur sezonunda gelirseniz çok fazla dışarı çıkmayın bence. Güneşli günlerde dikkat edin kendinize. Bu arada vakit geçirebileceğiniz gerçekten çok güzel restoranlar, kafeteryalar da varmış bu bölgede. Şehrin büyük çoğunluğunu ben de sizinle beraber keşfediyorum açıkçası. Dün çok kısa akşam etrafta biraz yürüyebilmiştik. Bugünse tam anlamıyla beraber gezdik, gördük buraları. Bakın bu arada yine burada da karpuz satıyorlar bu şekilde. Bütün karpuzu içeceğe çeviriyorlar. Hello. Tarihi şehir merkezinden çıkarsınız ama o sizden çıkmaz. Karşımda rengarenk binalar görüyorsunuz. Bu şehrin her yerine nüfuz etmiş adeta bu binalar. Bunların neredeyse her biri restoran. Bunlardan bir tanesinde güzel bir Malezya yemeği yiyelim. Biraz da ülkenin yemek kültürüne değineyim ben. Çok aramız iyi gitmiyor yemek kültürüyle Malezya'nın ama en azından biraz olsun değinmiş olurum buranın yemek kültürüne de. Binalara da gelmişken ufaktan da olsa göstereyim dedim. Bir de bir şeyler daha aldım yanımda. Bunları da size birazdan göstermeye çalışacağım dostlar. Benim kalmış olduğum yer bu arada hemen bu sokağın bir arkasında. Bir anda dışarıya adımınızı attığınızda aslında kendinizi şöyle bir ortamda buluyorsunuz ve şuranın arkası tarihi şehir merkezi hemen. Gerçekten çok güzel bir konumda kalıyoruz. Burada kimler varmış? Hello, Hey, how are you today? I'm doing good. What you are doing, my love? Bubble tea? Where did you got bubble tea? Over there. How was your day? Really good. So what did you do today? I work and I went to mosque. Mosque for praying? Not really. For visiting.
around. Also seaside. Amber çok güzel bir camiye gitmiş bugün dostlar. Burada deniz kenarında Malakka Boğazı'nda yapılmış muhteşem bir cami var. Gerçekten mimari harika yani. Bu yüzden söylüyorum. Ben de oraya gidecektim normalde ama ben gidemedim oraya. Çünkü şehrin merkezine taksi çağırması çok zor. Hal böyle olunca ben şehrin merkezini keşfetmeye devam ettim. Amber'sa çalışıyordu bugün. İşini bitirdikten sonra dışarı çıkıp o camiyi ziyaret etmiş ve deniz kenarında çok güzel fotoğraflar çekmiş. Eğer ki bir drone görüntüsü olur, ne bileyim oradan bir video bir şey olur, bulabilirsem buraya bırakacağım ben. Biz şimdi burada bir yerde bir yemek yiyeceğiz. Let's have something. Time to eat, I think. Yeah, super hungry. Müzik çalıyordu. Ben videoyu açınca kapandı bir anda şansımıza. Biz ilginç bir restorana geldik burada. Evet, arkadan opera yükselsin. Çok değişik yemekler var. Balık kafası bakın burada. Şöyle sosun içerisinde pişirilmiş balıklar var ama bu sos tatlı bir sos mu, acı sos mu bilemiyoruz. Çünkü bu tarz gözüken yemekler çok tatlı çıktı şansımıza. Şu ne mesela, anlaması mümkün değil. Balığın kılçığını görüyorum direkt baktığımda. Yani balığın kendisi yok, kılçığı var resmen sadece. Hello. Et yemekleri var bakın. Devasa karidesler var. Ben hayatımda bu boyutta karides görmedim diyebilirim zannedersen. 3 tane karides koymuşlar ama kocaman bir tabağı kaplamış şöyle resmen. Burada bakıyorum midyeler var. Bir tabak midye satıyorlar bu şekilde. Ve arkaya doğru balıklar, deniz ürünleri devam ediyor. Ne alacağız gerçekten bilmiyoruz. Çünkü yemekleri anlaması çok güç. Bizim mutfağımızın çok zıttı bir mutfak kültürü var burada ve şekerli yemekler de çok tüketiliyor. İşimiz biraz zor olacak o yüzden. Arkadaşlar biz farklı bir yerel restorana daha girdik. Ancak yemekler pek tatmin edici gibi gözükmedi yani gözümüze. Şöyle yakından göstereceğim bakın. Genelde yemekler bu şekilde gözüküyor. Hello. İçerideki görüntüleri size buraya bırakırım belki ya da ara görüntü olarak bırakmış olurum. Yani yemeklerin ne olduğunu anlayamıyoruz. Her şey Malayca. Bu ne diye teker teker sormam gerekiyor. Bu tatlı mı, acı mı, neli diye sormam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi şekerli yemek çok var. Dedik böyle olmayacak, biz daha farklı bir şey yiyelim. Yemek konusunda şu ana kadar Malezya'da zorlanıyoruz. Bu ülkeye daha önceki gelişlerimde çok zorlanmamıştım. Çünkü Hint yemeği yiyordum en kötü. Ne bileyim bir şeyler buluyordum yiyecek. Ama bu sefer biraz daha Malezya yemeklerini deneyelim deyince ve böyle yerel lokantalara gidince biraz sıkıntılı görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Yemeğin ne olduğunu bilsek tamam ama bilmeden zormuş. Arkadaşlar sonunda biz yemek yiyecek bir yer bulduk. 2 kişi 4-4,5 dolara falan yemek satıyorlar. Yani hem uygun hem de güzel bir yere benziyor. Şimdi ben Amra'da ek tart getirmiştim. Yol üzerinde bir yer gördüm. Böğürtlenli, çilekli, durianlı, işte pineapple, ananaslı falan bir sürü ek tart satıyorlardı. Right now? Yes. Bir tanesi durianlı, bir tanesi ananaslı. This one pineapple. Oh, okay. This one durian. Şöyle atalım birer tane Portekiz tatlısı. Bir ısırık da ben alayım. Durian. I have one. Bayağı iyi. How is it? Heavy. Finish it. Oh, why you do it to me? You're so rude. That's okay. Calm down. You did push. Did it? Şöyle durianlı ek tart var. Oo. Arkadaşlar bu yenmez. Durian meyvesini bram bram basmışlar içine. Bayağı fena bir tadı var. You don't want? Wasn't that bad, but heavy taste. Var ya,
Buram buram durian kokuyor şöyle. Smell. Durian. But he didn't put much. Güzel. Tadı güzel. Genel olarak fena değildi ama şu durianlı biraz bozdu. En güzeli bence klasik olanı yine. Portekiz sömürgesinden bahsettik o kadar. Şu ek tartta satılıyorken her yerde dedim yiyelim bayağı. Şimdi yemeğimizi bekliyoruz arkadaşlar. Hungry? Hungry Ryan. Evet, yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Mi goreng bu. Tavuklu mi goreng benimkisi. Tavuk parçacıklarını görebilirsiniz şöyle içinde. Tavuklu kızarmış noodle. Amber'ınki de seafood mi goreng'ti. Yani deniz mahsulleriyle beraber bir mi goreng. Bu da güzel. Ahtapot var, kalamar var içerisinde. İşte karides var, tofu var. Böyle birer tane yemek aldık. İkisi toplam 4-5 dolar falan yapıyor. 18 ringgit'ti galiba. Bayağı uygun yani. 1 doları 4 ringgit olarak hesaplayabilirsiniz. Bize afiyet olsun. Çok kısa bir tadına bakacağım. Ve sonrasında şu yemeğimizi gömelim biz rahat rahat. Hiçbir şey bulamazsanız mi goreng yiyebilirsiniz Malezya'da. Endonezya'da da var. Çünkü kültürleri aynı. Köken olarak Malaylar, Endonezyalılar aynı olduğu için. Şöyle bir tadına bakacağım. Tavuk lastik gibi. Noodle bayağı tuzlu. Super salty and chicken really hard. Like tail. Aşırı tuzlu. Arası yok abi ülkede. Ya şekerli ya çok tuzlu. Bilmiyorum ne yapacağız Malezya'da. Fena değil yine. Bizim damak tadımıza uygun. Tuzu çok fazla olmuş sadece. Bunun dışında yenir yani. Seçenek. Your type? What's so salty? Too much. Arkadaşlar bize afiyet olsun. Aşırı tuzlu bir yemeği yemeye uğraşacağız bakalım. Evet arkadaşlar, gün batımı neredeyse geldik. Güzel bir gündü. Yemeğimizi de yedik. Hamburg'la da buluştum sonunda. O işini yapıyordu. Ben de aslında işimi yapıyordum. Çalışıyordum bugün. İşim bu yani. Yapabildiğim tek şey de bu yani şu anda. Evet arkadaşlar, güzel bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. Malezya'dayız artık. Malakka şehrindeyiz. Ve buraları keşfetmeye devam edeceğiz. What happened? Amber biraz alındı. Bisiklet taksiye olmadan bindim diye biraz kızgın bana. Do you want same bicycle taxi experience? Amber. See you. Closing the video. Bye bye. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görüşürüz sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın. Hello. Where are you from? Türkiye. Turkey. Turkey. Yes. You're from Malaysia. Yes, I'm Ah, from. good. Böyle arkadaşlar. Yerel halkla da kaynaşıyorum ben. Kendinize iyi bakın. Videoyu halen daha beğenmeyen kalmamıştır diye düşünüyorum. Abone olmayan varsa da olursa sevinirim. Sonraki videolarda Malezya'da ve farklı ülkelerde görüşmek üzere.